Biden ateşkes dedi Gazze'de, ateşkes olmadı. Lübnan'da ateşkes dedi, bütün mahalleyi yerle bir edip Nasrallah'ı öldürdü. Tahran'da Haniye'yi öldürdü. Şimdi bunların hepsine bakınca Biden'ın yapma dediği bir şeyi Netanyahu yapmaz diyemiyorum. Ve Netanyahu'nun elinde bu fırsat var şu an. Fırsatı kullanmak isterse Amerika'nın o çizdiği çizgilerin daha önce biz geçildiğini son birkaç ayda özellikle çok net izledik. Bakalım, merak ediyorum ben de. Peki sen çarşambadan sonra bir saldırı bekliyorsun yani, öyle mi Yunus? Bu takvime göre öyle görünüyor. Çünkü yarın şayet gelmesi ve 24 saat içinde aktif edilmesi durumunda haftanın ikinci yarısından itibaren böyle bir saldırının ihtimali daha olgunlaşmış durumda. Peki Kamala ile Trump arasındaki durum hala başa baş mı? Başa baş 7 önemli eyalet seçimin kaderini belirleyecek ve burada iki aday arasındaki fark, iki aday lehine de 2 puanı geçmiyor hiçbir yerde. Tarihin en yakın seçimlerinden biri ama şunu şerhi düşeyim. 2016'ya ve 2020'ye göre Ekim ayları geldiğinde Trump'ın en başarılı performansı bu. Hillary'den de çok geride gösteriliyordu, Biden'dan da çok geride gösteriliyordu ama Kamala ile kafa kafaya gidiyor. Yani bu Trump'a benim belki %1 daha fazla da şu an şans vermeme sebep oluyor bütün bu analizler. Yani %51, 49 gibi. Peki Kamala böyle biraz daha böyle sakin görünen, fazla ateşli şeyler söylemeyen bir isim. Ama ilk kez şöyle bir açıklama yapmış. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermem. Diplomasi tercihim ama her şey masada. İran tehlikeli ve istikrar bozucu bir ülke. Yani sanki böyle Kamala seçilir ve başa gelirse İran'a saldıracakmış gibi bir intiba bırakıyor. Sen nasıl anladın bu? Bunları nerede söyledi? Hangi bağlamda? Ne zaman söyledi? Ve bunların anlamı nedir bu açıklamaların? Bağlam çok önemli bu açıklamalarda çünkü Yahudi Amerikalılarla bir telekonferansta bayramları için kutlama amacıyla konuşuyordu. Yani Yahudilere verilmiş bir mesaj bu öncelikle. Bu bir. İki, seçime 3,5 hafta kala verilmiş bir demeç, açıklama. Bu çok önemli. Bir de Kamala adaylığa geldiğinden bu yana bu bütün konulardan özellikle bu Orta Doğu'daki yanan ateşle ilgili kendini Biden'dan soyutlamaya çalışıyordu. Daha az açıklama yaparak, daha az bu konuya girerek ama soyutlayamazsın çünkü sen de oradaydın 3,5 yıldır ve geçtiğimiz bir yıldır. Trump da bunu çok güzel işliyor. Yani Trump sürekli saldırdıkça sen zayıf davranıyorsun İran'a karşı diye bu sefer vites yükseltti. Ben de vururum İran'ı noktasına getirdi. Tamam. Bir şey bu yani oradaki o politik mesaj yani seçim taktiği, seçim taktiklerinden biri. Yahudi Amerikalılara verilmiş mesaj. Anladım. Peki Amerika ile İsrail basınında şey diyorlarmış. Amerika ile fikir ayrılıkları büyük oranda giderildi diye bir takım yazılar çıkıyormuş. Yani Biden İsrail'e İran'ı vur demiş olabilir mi? Zaten Biden 1 Ekim'den bu yana İsrail'e İran'ı hiç vurma demedi. Biden bazı yerleri vurma dedi. Bu da nükleer ve petrol tesisleri. Ancak geçtiğimiz hafta Biden-Netanyahu telefon görüşmesinden sonra şöyle iddialar var. Aradaki fikir ayrılıklarının sayısı azaldı gibi. Bu ne anlama geliyor? Çok bilmiyoruz. Çünkü Amerikalı yetkililer şunu söylüyor son tahlilde. İsrail bize tam planını açıklamıyor, ifşa etmiyor. Yani fikir veriyor ama tam planı hiçbir zaman bilemiyoruz açıklaması yapıyorlar. Peki ya bir şey soracağım sana abi. Şu bak bunlar İran'ın elindeki nükleer tesisler. Bu Netanyahu deli dolu bir adam. Yani tamam petrolü vurur mu vurmaz mı bilmiyorum ama farz edelim ki nükleeri biz hiç saymıyoruz. Adam tuttu nükleerini vurdu İran'ın. Bu bir bölgede bir nükleer krize yol açar mı? Yani bir kirliliğe. Açar. Burada Yani bizim de sınırımız var çünkü İran'la. İşte burada uranyum işleme tesisleri var, o reaktörler var.
işte nereyi vuracağına bağlı dediğiniz gibi. Örnek reaktörleri vurmuş olsa o çok ciddi bir bölgeye tehdit. Ama bunu yapmaya müsaade ederler mi? Bana göre akaryakıt ve nükleerle kıyaslama yap derseniz en son ihtimal ben bunu öngörürüm. Petrol kuyularını vurma ihtimali daha fazla. Daha fazla. Nükleerden. Yani Yani nükleer bu ihtimal dışı mı görüyorsun? Ben çok uç bir teori Ama olarak şimdiye görüyorum. kadar hep İsrail, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine ulaşmasını önlemeye çalışmadı mı? Kendisi için İran'ın bir nükleer güç olmasını bir tehdit olarak görmedi mi? Engelliyor çalışmalarını. Bu fırsatı değerlendirip en azından o çalışmayı geriletecek şekilde birkaç tesisini vurmaz mı? Üretim tesislerine belki bir hava saldırısı olabilir ama Kamala'nın açıklamasını bir daha getirsene. Gerçi hani ona biraz seçim stratejisi falan dedik. Onu biraz İran'ın düzeltebilir miyim Ahmet Bey? nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermem diyor. Söyle Yunus. Şimdi Trump'ın da Kamala'nın da evet bence seçim söylemi, ama Amerika'nın devlet politikası olarak da şunu net olarak biliyoruz. İran şayet bunu silaha dönüştürme, nükleer silaha dönüştürme sürecini başlatırsa bence Amerika'nın ve İsrail'in İran'ı vurmaktan başka çaresi de kalmayacak. Yani o açıklama bir devlet politikası. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Partiler üstü, kurumlar üstü bir politika. Peki İsrail İran'a saldıracak. Dünya bunu bekliyor. Neden nükleerine saldırmasın? Çünkü işte burada o İran'la Amerikan yetkilileri ya da istihbarat örgütleri arasındaki bir konsensüs. İran'ın elinde materyalin hazır olduğu söyleniyor Amerikan istihbarat tarafından, ama bunu silaha çevirecek süreci başlatmıyorlar ısrarla. Hatta bu Muskat'ta başlayan süreçte de Pezeşkiyan mesela reformist bir yapıda, reformistler şunu istiyor: bizim olmasın nükleer silah, başlatmayalım, ama Batı'yla yeniden o süreci başlatıp hani bazı yaptırımları kaldıralım, biraz daha Batı'yla entegre olalım. Fikir bu. Yani o sanki söz demeyeyim de bir anlayış birliği var şu an nükleer silaha sahip olmayacağına dair. Peki o zaman henüz nükleer silaha sahip değil. Dolayısıyla henüz bir yakın tehlike söz konusu değil diyerek mi vurmayacak nükleerini İsrail, İran'ın? Amerika öyle diyor. Amerika böyle Ve istiyor. nükleeri vurmak için İsrail kendisinin yeterli kapasitesi olmadığını itiraf ediyor zaten. Amerika'nın yardımına ihtiyacı var askeri anlamda. Kendisi yapamıyor. Hava trafiğine bir bakabilir miyiz İran'ın ya? Orada durum nedir? Bir görelim. orada ben Kudüs'ü ilk defa bu kadar yoğun gördüm. Peki Tahran'ın üstünde hiçbir uçak yok. Hiçbir Ona uçak ne diyorsun abi? İran- İran'ın üzerinde bile doğru düz uçak yok. Bakın Lübnan boş. Hatta Irak'ın üzerinde bile yok Lübnan Ahmet. boş. Suriye yani şu hat. Abi İran'a gel ya. Ben İran dedikçe sen Lübnan'a Hayır, gidiyorsun. o hat işte İran'a getireceğiz. O hat olduğu gibi boş. Yani oradaki güzergah füze savaşlarından tehlike ve tehdit görüldüğünden havayolu şirketlerinin birçoğu. Abi yani ben de şimdi Onur diyor ki ben diyor çok bakıyorum bu haritaya, hiç ilk defa böyle bir şey görüyorum diyor. Yani bir gariplik var diyor. Ahmet Bey, ben size uçaklarla ilgili bir şey söyleyeyim. Birkaç haftadır bizim uçaklar da boş. Biz eskiden bu ekip uçaklarda zor yer buluyorduk. Birkaç haftadır bu Orta Doğu'daki olay... Yolcuların azlığından bahsetmiyoruz. Uçak Hayır yok. hayır. Şöyle ama yani Orta Doğu sebebiyle bir Türk Hava Yolları'nı dahi etkileyen bir durum söz konusu. Yani bu bölgedeki savaş... talep azaldı diyor. Tabii bu bölgedeki savaş oraya gelip gidenlerin sayısını da azaltmış. Yurt dışı aktarmalı uçuşları. Ama içindeki bu iç hatları da olur bunun. İran'ın üzeri hiç bu kadar boşalmamış. Evet ya, bir garip ya. İran zaten muhtemelen iç hat uçakları onlar. Ya baksana Türkiye'nin üzerine baksana. Vızır vızır uçak işliyor yani. Türkiye gayet Gerçi onlar da bizim iç hatlar ağırlıklı ama. iç hatlar dış hatlar abi. Ya şurada bir gerçeklik var. Burada uçak yok, orada var, burada var, şurada var, burada yok. Niye? Hatta o koridor boş. Koridor boş. Demek ki yani o hava koridoru boş. Irak, Tehlikeli. Suriye, Bence evvelden de Lübnan böyleydi. koridor boş. Böyle seyrekti. Yani o 11 ay 12 aydır zaman zaman bu haritayı getiririz. Şimdi Hedef Asya'ya gördüğüm giden yol belli. güneyde olan. Kuzeyden ve güneyden trafik. Yani Asya Avrupa arasındaki trafiği söylüyorum.
İran üstündeki de dahili Mesela şu hatlar. Körfez'e gitmek için İran üzerinden geçmek en kestirme yolken aşağıdan dolaşıyor. Niye? Tehdit var. İşte o kriz çıktığından beri aşağı yukarı hep aynı güzergah kullanıldı. Yani bana göre öyle çok büyük bir sapma yok. Peki bir güç karşılaştırmasına bakalım İran'la İsrail arasında. Ben yine o güç karşılaşmasına itiraz edeceğim. Oraya İsrail artı Amerika koymak gerekiyor. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Zaten bunlar çok bana göre şey değil, böyle net veri değil. Mesela insan gücüne baktığınız takdirde 10 katı neredeyse bir tablo çıkıyor Ahmet Bey. Yani İran'ın nüfusu Yani 9 milyon İsrail, 87 milyon İran. yaklaşık 10 katı. Parada şunun neredeyse bütçenin tamamı Amerika'ya ait. Ama orada evet, orada işte Abdülkadir'in kat. söylediği. O Kıyamet bölümün 10 gibi. milyar dolar. Daha yeni bir Savunma bütçesi. Yani daha yeni bir tekrar bütçe onaylandı. Amerika bu fırtınada zarar gören kasırgada vatandaşlarına 750 dolar veriyor. Burada milyar dolarları İsrail'e yağdırıyor. Gene dış borç açısından baktığında arada bir ciddi rakam var ama ambargodan kaynaklanan bir... İran borç alamıyor zaten. He? İran çok kısıtlı. Savaş uçağı. 241 savaş uçağı, 186 savaş uçağı. Bunların niteliklerinin bir önemi yok mu? Var. Mesela İran... Yani bu... İran'dakiler külüstürde, İsrail'dekiler canlı mı? Evet. Tam Öyle da mi? dediğiniz gibi. Tam da dediğiniz gibi. Yani burada teknoloji çok geri kaldı. F4, ondan sonra F5'ler, yine aynı şekilde Mirage, eski Su-24 Rus uçakları. Bir füze karşılaştırması yok. Füzelerde nasıllar peki? Füzelerde gene İsrail'in elindeki füzeler İran'a göre biraz daha menzil yönünden ve Daha iyi ama daha iyi ama İran'ın elindeki füze sayısı da İsrail'le baş eder. Sadece balistik füzenin 3000 tane olduğu söyleniyor İran'da. Ağırlığı helikopterin oraya verdi. savaşta bir önemi var mı? Şöyle, hani Apache gibi savaşçı helikopteriniz varsa var ama burada daha çok nakliye maksatlı kullanılan helikopterler İran'da var. Hani şey deniyor artık, tankı soracağım ama artık bu İHA'lar, SİHA'lar çıktı, tankların bir anlamı kalmadı. Hala var mı tankın bir Yani anlamı? İran'la İsrail kıyaslamasında Sınır yok zaten. sınır yok. Tankın Zaten bir anlamı yok. Yani. Anlamı yok. Denizaltı sayısına da gene öyle. Gene anlamı yok. Yani İran'ın burada bir Bu- üstünlüğü var. Bu firepower şeyi vermiyor mu Onur? İHA, SİHA falan yok mu? Füze. Ama İran'ın asıl elinde önemli olan o. Şimdi 1 milyon adamlar zırhlı füzeyle Araçla ilgili savaşıyor, bir şey İHA ile sorabilir savaşıyor. miyim? O zırhlı araç ve tank diyor ya 44 bine 67 bin. Tank bu kadar sayıda olamaz. Yani 4-5 Yok, zırhlı araçlar dahil. İşte şunu soruyorum. Aşağı yukarı kaçı tank bunların? Aşağı yukarı. Şöyle Aşağı rakam yukarı. vereyim. Bilir mi Coşkun Bey? Bu sorunun cevabı. Bilmesi lazım. Yani bilir diye İsrail'de düşünüyorum. 44 bin tank demek ülkenin Yok. Yok yok. yani- 4-5 bini geçmez. Dediğiniz rakamlarda ama